burada mavi gözlü bir kurtumuz var. Herkese merhabalar. Burası dün kaldığımız dağ evi mi diyeyim? Dağ evi. Hemen yanımda. San Agustin diye geçiyor. Burası bir köy. San Agustin'e 2 kilometre yüksekteyiz. Böyle 2 kilometre tepeye doğru. Yani 2-3 kilometre falan uzaklıktayız. Burada Latin Amerika'nın en büyük tarihi müzesi mi diyeyim? Arkeoloji müzesi var. 300 adet böyle Maya, İnka ırklarının, uygarlıklarının yaptırdığı kocaman heykeller var. Onları göreceğiz. UNESCO koruması altında. Güzel bir video olacak. Şöyle öncelikle manzarayı göstereyim. Böyle tek bir yol. Dün gece geldik buraya. Şöyle bir ev. Sahibi ailesiyle yaşıyor. Hayalim yani bildiğin. 4-5 tane köpeği var. Kuşlar, ağaçlar. Şurada çadır kuran birkaç abi var. Mükemmel. Şurada bir de şey de var. Dur göstereyim. Bu abiler çadırları atmış. Şunu diyordum. Ağaç ev mi denir buna bilmiyorum. Gerçi tam da değil. Odunların üstüne ev yapmışlar. Gayet güzel. Orman içi böyle. Piknik masaları falan var. İnsanlar bak arabasıyla gelmiş burada çadır kurmuş. Takılıyorlar. Mükemmel ya. Gayet güzel bir yer. Bak şuraya da yeni bir ev yapıyorlar sanırım. Çıkan taşları, topraktan çıkan taşları burada biriktirmişler. Düzlemişler orayı. Ya burada acayip bir tarih var. İnanıyorum ki şuradan bile bir sürü İnka Maya alet edevatı çıkmıştır yani. Onları tabi alıyorlar. Gerçi pek bir önemi yok artık burada yaşayanlar için. Pazarda 2-3 dolara satıyorlar öyle yabancılar. Kahvaltımızı yapacağız. Burada kaldığımız odayı da göstereyim, hadi gelin. Köpeklere bak ya. Hamak, masa ve şurası bizim oda, karşıda mutfak. Oda böyle. Bildiğin oda. Tuvaleti böyle. Su sarı akıyor ama o bir ilginç. Bak şimdi. Gözüküyor bilmiyorum ama. Şuradan daha iyi anlarsınız. Bak tuvalet sarı. Bu pislik değil bak, iyi izle. Yine sarı su geldi, gördün mü? Sarı yani. O da böyle işte. 2 penceresi var. Bir yatağı var. Geceliği de 20 dolar. Dağ evi. Kişi başı 10. Güzel miktar. Yani 2 arkadaş gelseniz 10-10. Süper. Kahvaltımızı getiriyorlar. Boarepa, omlet, papaya. Oo, güzel. Papayayı çok seviyorum ama bazen çok kötü çıkıyor, bakalım. Tatlı ama böyle bir ayak kokusu var. Çakla. Wow, chocolate. Gracias. 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 Mucho gusto. Bu arada kahvaltı dahil buraya. 20 dolara, o yüzden bayağı uygun. Bak kahvaltı da böyle süper. Cheese. Peynir dolu. Neyse benden bu kadar, bunu bitirelim, devam edelim. Şu köpek çok güzel ya. 고기는 요소는 없어요. Ne yapayım, ekmek mi vereyim? Vereyim azıcık ya. Yer mi ki? Burası da köy yolu, böyle yol üzerinde köy evleri var. Şimdi gezmeye, müzeye doğru gidiyoruz bu yol üzerinde. Bak şu da Meksika'daki tekila bitkisi. Ancak tekila yapılmıyor bundan. Bu yabanisi ya da büyüğü. Agave diyorlar. Bunun mavisi yani mavi agave tekila bitkisi. Köyde ulaşım. Motorlarla böyle bıngır bıngır. Çok güzel. Tüylü tırtıl. Burası da bir okul, köy okulu. Köy aracı. Süper ya. Gel de okuma bu okulda, baksana. Çocuk nüfusu yok pek ama olsun. Voleybol, futbol, basketbol. Üçü bir arada. Bir Allah'ın kulu yok ya, turist. Çok bilinmiyor galiba burası, yani turistler çok gelmiyor, biraz uzak. Bak şurada eski Maya, İnka yani Pre-Kolombiya evlerinden bulunuyor. Görüyor musunuz? Şu. Üstü böyle muz yaprakları, mısır yaprakları. Mısır çöpü yani. Böyle yukarı atıyorlar. Yağmur yağıp ıslatmasın içeriği diye. Bizim Kazakistan Türk kültüründeki yurta gibi bir nevi. Türk çadırı. Şuradan da müzenin girişi. Yürüyüş yolu böyle. Müze ücretli mi ücretsiz mi bilmiyorum. Gidip bakalım. Bir abi geçiyor. Bir de buradakiler kısaltıyor. Mesela Buenos Dias veya Buenos Tardes yerine Buenas deyip geçiyorlar. Bu da iyilikler. Hani neyse artık. İyi günler, iyi akşamlar. O değil de iyiler. Mesela por favor'a porfa diyorlar. Porfa diyorlar bazen. Uzatmıyorlar. Porfa. Böyle kısa şeyleri var. Şimdi amca Buenas dedi, geçti. Siz de gelirseniz dersiniz. Evet, mekan burası. Girişimizi yapacağız. Japonca bir şey var. Japanese Hotel. Huakayo. Japonlar otel yapmış ya burada. Böyle bir yer. Bak hemen eski uygarlıklardan fotoğraflar. Değil tabii ki. San Agustin savaş memorisiymiş. Buradan asker yollamışlar sanırım. İspanyollardan bağımsızlıklarını ilan ederken. Burada bir köpecik var. Gracias.
Su satan abla. Giriş yeri, evet, park. Wow. Bak, tur rehberleri var. Abiler 20 dolara 30 dolara tur satıyor böyle. Buenos Aires. Burası da girişi müzenin. Gidip biletimizi alıp girelim. Yerimiz burası. Extranjero 38. 6 dolar giriş kişi başı. Hadi bakalım. Yabancı için daha pahalı. Buralılara 6 dolar, yabancılara 10 dolar. Böyle alıyoruz. It's bad. Drone yasak her zamanki gibi. 2 metre mesafe. Maske zorunlu. Demiyor gerçi ama bakalım, içeride büyük ihtimal rahat. Hola, dos extranjeros. ¿Puede pagar tarjeta? Sí. Sí. Let's play with. Dos. Gracias. Böyle 2 tane bize kart verdiler. İçeride bilgi, not defteri falan. Not ya. Oh, good. It's really very students. And it's Spanish. In this case, why I pay for extra here? Buna pasaport diyorlar. Buradan giriyoruz, içeride abilere gösteriyoruz. 2 kişi 20 dolar verdik. Ancak yani bari turiste ödettiriyorsunuz. Bunu İngilizce yapsaydınız ya. İçinde bilgi var, anlamıyorum hiç. Şurada harita var, ona bakalım. Evet, İngilizce yok. Ancak şöyle göstereyim. Bulunduğumuz yer şurası sanırım. Buradan böyle giriyoruz. Baya yürüyoruz. Burası 3 saat süren bir yolculuk. Yol üstünde böyle Mesita dedikleri heykeller var. Onları göreceğiz. Burası da San Agustin köyü. Nerede? Şurası küçük yer. Müze de buralarda. 2-3 kilometre uzaklıkta. Hadi başlayalım. Başla. Evet, girişimiz burası. Hola. Buen día. Buen día. Oh, Dos. they take like this? Welcome. Yes. Bienvenidos. Gracias. Oh, wow, look at this. Penguin. Thank you. Ben de. This way. Todo directo. Table B, table C, Fontai y alto. ¿Sí? Ah, Over sí. there, the right. Adro. Otro. Table A. Gracias. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Anlattı abimiz. Hola, gracias. Buradan Mesita dedikleri heykellere doğru gidiyoruz. Bak, böyle penguen gibi de bir damga bastı böyle. Penguen dediğim de Merita dedikleri bir tanrı bu. Göreceğiz şimdi. Penguene benziyor ama. Böyle. Gerçekten turist izlemesem bence anlamaz, sormazlardı bile. Bildiğin kafadan 10 dolar fazladan verdik. Dürüstlük bazen yakıyor be. Evet, burası da çok büyük. Bu sebeple yürümek için en az 3 saat. Doğru, 3 saat böyle bu yolu yürüyeceğiz. Hep birlikte gezeceğiz. Evet, tarihi bölgemize geldik. İlk kalıntılar burada. Bildiğin taş kaya, bak görüyorsunuz, içeriden çıkarmışlar. Bakalım. Delik var. Şurada bir surat var. Fil, böyle kuş gibi, böyle bakınca gözüküyor. Kalp. Değişik tatlış bir yüz var. Burada da böyle etrafını kayalarla falan çevirmişler. Bir şeylerin mezar olabilir diye düşünüyorum bak. Bildiğin kayalarla açmışlar ortayı. Desteklemişler, böyle duruyormuş burada. Derinliği görebilirsiniz yalnız. Açmışlar yani, eski bir yapı. İyice oymuşlar, ondan sonra çıkartmışlar içini. Yağmur, çamur dolmuş. What do you think it looks like graveyard? So I feel like it's kitchen. Kitchen? Yeah. Holy. Yeah, they block the wind and they cook inside, and this is a table to eat something. Bence mezar heyon mutfak diyor. Bu masadır, yiyorlardır diyor. Burada oturuyorlardır. Bilemedik. Neyse, ilk kayalarımız bunlar. Hemen yanında. Tabi bak, şu kayalar falan da eski. Bunları daha açmamışlar. Hemen yanında kayalar devam ediyor. Aynı şekilde mezar tarzı. Bayağı içeride ama görüyorsunuz. Oymuşlar bayağı. Yani açılan sadece bunlar. Belki diğerleri de böyleydi. Abi düşünsene, eskiden demek ki şu toprak yokmuş. Yani şuradaki yaklaşık 1 metrelik toprak yokmuş. O sonradan gelmiş. Yani bu kadar derinden çıkıyorsa yani kazıp mı gömmüşlerdir, bilemedim ki. Ama diğer taraflar düzlük gibi duruyor. Çok eski bir olay yani buradaki olay. Dur biraz daha göstereyim, sonra anlatacağım. Olay bu, gördüğünüz Mesita dedikleri. Şöyle büyük kayalar var. Yüzü gözü her şey belli. Ve bu kayalardan, yapılardan bu bölgede 300 tane varmış. Latin Amerika'nın en büyük bölgesi ilan etmişler burayı. Böyle kayalar falan bayağı olduğu için. Ayakta tutuyorlar bunu. Bu şekilde. Arkasında var bir şey. Bak burası ilginç. Etrafı tamamen kaya. Yapılar. Bak şu küçüğü görüyorsunuz. Suratı, eli, yüzü belli. Bunlar aynı şekilde. Burası aynı şekilde. Bir şeyi böyle üstünü kapatmışlar. Ev tarzı bir şey yapmışlar bak. Burası aynı şekil. Elleri, yüzleri, kolları belli. Belli. Bak. Bu da bebek olan. Burada yine bir mezarımsı bir şey. İçeride bayağı. Kazıp yapmışlar bunu. Baksana, etrafı da taşlarla çevrili. Oymuşlar yani. Böyle küvet gibi bir şey var. Büyük ihtimal su falan mı içiyorlardı ya da birini koymuşlar, yatırmışlardır burada. Mezar gibi. Aynı şekil mezar gibi. Üstünü taşla kapatmışlar. Değişik kayaları dizmişler böyle. Ölüyordum lan. Yerler ıslak. Aynı şekil
Sanırım mezar. Üstünü kapatmışlar. Korumaya çalışıyorlar. Ölüyü falan yatırmışlar. Hani düşünüyorum su toplamak için olsa üstünü niye kapatsın? Mezar olabilir. Bak görüyor musunuz? Bunlar hep tanrılar. Vampir dişleri var la. Bir de bunlar önceden boyalıymış hep. Kırmızı, sarı, yeşil, farklı farklı renkleri hepsini boyamışlar. Ancak şu anda yağmur, çamur renkleri silinmiş. Düz taş kalmış. Bak bizim pasaporta vurdukları penguen dediğimiz şey bu. O zamanın bir tanrısı, bir kuşu. İnançlarında var olan bir cisim. Compared to the Maya and the Mexican and Guatemalan ruins, they looks very offensive, but this one looks more cute. Sımır 조금 귀여워 face. Doğru. Normalde Meksika'dakiler işte diğer ülkelerdekiler daha böyle agresif duruyor. Bunlar biraz da tatlı, masum duruyor diyor. Ya ortadaki vampir dişli abi tanrı sanırım. Etrafındaki askerler. Sopaları var baksana. Elinde sopa var ya. Bu bildiğin araçları yani avlanma, savunma araçları falan. Bildiğin sopa, beyzbol sopası gibi. Bak toprağın altında kalmış görüyor musun? Şu kadar toprak, 1 metre toprak. Kayayla kapatmışlar, sonra toprak böyle olmuş. Nasıl eski hayal edin. Hayal etmeyin, hatta eskiliği milattan önce 900'ler falan diyorlar. Yani 3000 sene, 2500 sene önce burada yaşayan insanlar varmış. Hatta 5000 sene öncesine kadar kalıntılar bulunmuş. Ancak buraya oluşturan adamların bu bölgede 3000 sene önce falan yaşadığını düşünüyorlar. Hatta baya yaşamışlar. Bunları da böyle yapımlarını binli yıllara kadar devam ettirmişler sanırım. Yani binli yıllara kadar burada bu insanlar yaşıyormuş. Buralar onların ibadethaneleriymiş. Bayağı da derin. İlginç, şu taşı nasıl şey yapmışlar ya, o da ilginç. I think this is graveyard. It looks like graveyard. Yeah, possible. And they are guardian. Doğru, şunlar koruma gibi. Sanki bu da böyle mezarmış gibi. Bunlar da onu koruyormuş gibi bir izlenim bıraktı bende. Ariyetten bu insanlar zamanında mermeri de keşfetmişler. 3000 sene, 5000 sene önce burada mermerden bir şeyler yapmışlar. Latin Amerika'da mermeri bulan ilk insanlar bu insanlarmış. Öyle şeyler de duydum. Bak burada da aynı şekilde. Ve abimiz bebek tutuyor. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada bildiğim bebek var. Kucağında. Yine aynı olay, üzerlerini kapatmışlar kayalarla. Kaya çatlamış artık. İlginç. Şu ağaç da var. Ağaç çıkmış, kesmişler galiba. Taş olmuş gerçi ağaçta. Yalnız şuna tekrar gelince anladım ki burada da bebek tutuluyor. Kafası burada. Değil mi baby? Tersten tutmuşlar baksana bebeği. Bir de alt tarafı da aynısı, yani şunu şöyle yarı yarıya yapmışlar gibi. İlginç. Bu şey ya, benden bir o kadar da yerin altında var heykeli. Sanırım şuraya kadar topraktaydı. Ya da boyanmış, akmamış boyası. Sarı hala. Ya toprak altında korundu, bilmiyorum. Bu da böyle bebeğin tutan bir şey. Sanırım yaşamla alakalı bir durum var burada. Topraktan geldik, toprağa gidiyor. Yaşam, yeni yaşam falan, öyle şeyler. Buraya da Mesita C diyorlar. Bak o dönem böyle çıkarmışlar o taşları. Kazmışlar. Bayağı eski. Bölgemiz böyle. Girelim. Evet, burada da aynı şekil. Mesita Plaza tarzı bir şey demek. Aa, Heoni. Şu tatlılığa bak. Cat. Tanrı'nın yanında bir kedi. Looks like. Bu gördüklerimiz Maya'da, Aztek'te, İnka'da yok. Yani ben İnka'yı daha görmedim. O Peru taraflarında Heon gördü. Ancak Maya taraflarını gördüm. Aztek'i gördüm Meksika'da. Bu tarz şeyler yok. Ya onlarda da taştan heykeller var ancak bu kadar büyük, bu kadar değişik suratlı, farklı tiplemeler değil. Çok farklı. Actually, compared to Maya and Inca, Colombian ruins is not that much famous, but for me, best cute face creature is this. Doğru. Bir de burayı kimin yaptığını bilmiyorlar. Yani burada İnka mı Maya mı ne vardı bilmiyorlar. Pre-Kolombiya diye geçiyor. Yani Kolombiya öncesi. Çok eski yıllar. Burayı 1711'lerde falan İspanyol bir adam Ekvator'a giderken buluyor yol üstünde. Diyor ki ana bu neymiş? İşte gelin bir kazalım, altın buluruz belki deyip böyle kazmaya başlıyorlar burayı. Bunları buluyorlar. Altın da genellikle buluyorlardır. Çünkü bu tür medeniyetlerde altın önemli. Altını bayağı kullanıyorlar ve bu bölgeler, özellikle Kolombiya, özellikle Venezuela tarafları, Kuzey Brezilya tarafları altın kaynıyormuş zamanında. Adamlar 500 yıl sömürmüş yani. O sebepleri de bu. 500 yıl, 300 yıl sömürme sebepleri altın, elmas falan. O yüzden buraya İnka, Maya diyemiyorlar. Sadece Pre-Kolombiya, yani Kolombiya öncesi diyorlar. Çok farklı. Aynen bak, maymun. Zaten internette de yazıyor. Göreceğiniz şekiller kuş, maymun, yılan, kurbağa, o tür hayvanlar diyor. Genelde sık sık görülen. Onların figürleri baya yapılmıştı. Bu da bir maymun sanırım. Senin kardeşim. Arkası da maymun. Other side also your kardeş. Burada da maymun var. Bu senin kardeş. Very you. Too much you. Bu senin arkadaşın.
Arkadaşım kurbağa. Aynen kurbağa. Vay be. Dere yolu burası. Sanırım kurbağalar çok anlamında kurbağa yapmışlar buraya. Buradan aşağı şelale. Şelaleden sonra dere. Bak böyle bulmuşlar. Çok eski. Bu bile eski ya. Burada da var bir şeyler belli. Kayaları kazmışlar böyle. Su biriktirme amaçlı sanırım. Su dursun, içelim edelim gibisinden falan mı? Bilemedim. Bir yol var ama görüyor musunuz? Şuraya bir yol yapmışlar ya, su yolu. Suyu oradan getirmeye çalışmışlar sanırım böyle. Buralarda biriktirmeye çalışmışlar. Su yandan akıyormuş. Kayaya getirmişler suyu. Başarılı. Bak şurada da bir yol var, görüyor musunuz? Suyu oradan alıp şuraya getirip burada biriktirip şuradan akıttırıp şurada da biriktirmişler. Süper ya. Ya süper. So Bak high-tech. burada da anlatıyor. Yol, gördün mü? Su yol. Şuralarda biriktiriyorlarmış suyu. Bak yazmış zaten. Milattan önce, İsa'dan önce 1 ile 900 yılları arası. Yani 3000 sene öncesinden falan bahsediyor net. Lavenderi ya. Yeah, lavender, they wash clothes. That's why they change it. Do you think they had clothes Yeah. 3000 years ago? Yeah. Bir şeyler yıkamak içindir falan diyor da sanmıyorum ya. Kıyafet mi vardı? Neyi yıkayacak ya o zaman? Bak belli oluyor buradan daha net. Gördün mü bak? O içeride zaten tiplemeler falan da var. Bak şunlar görüyor musunuz? Şurada da aynı şekil. Figürler var. Aşınmış tabii zamanla. Etrafından su akıyor böyle iki taraflı. O su böyle geliyor buradan. Buralarda falan toplanıyor. Bak dediğim gibi su buradan akıyor gidiyor abi. Su yolu burası normal. Hatta belki bunları da onlar yapmıştır. Hani bunu da onlar yapmış. Aynı su yolunda buradan vermiş bak. Bir şuraya vermiş, bir buradan yukarıya vermiş. Görüyor musun? Oradan geliyor böyle. Teknoloji ya, süper. Bu köprü de bambulardan, yeni ancak, eski değil. Bak şunu da toprakla kapatmışlar o üstünü. Boru gibi yani böyle. Toprakla kapatıp içeriden yol yapmışlar. Su topraktan geçip geliyor. Çok başarılı ya. I saw so many old culture, but it's this kind of things. Bunu, bu tarz bir şey ben de ilk defa görüyorum. Bak su da böyle akarsuyu şuradan yol vermişler. Şöyle toprağın altından üstünü kapatmışlar büyük ihtimal. Su şöyle akıyor tanrılarına doğru. Bu da normal akarsu. Burayı da yapmışlar büyük ihtimal ya. Yani toprak falan koyup kapatmışlar bu tarafa gelmesini. Bu da minik şelalemiz. Suyun geldiği nokta. Orman içinden şelale. O zaman yaşayanların bile manzarası süpermiş ya. Şu an şehirlerde ne yapıyoruz kardeş? Süper manzara ya. Yol üstünde evler de var böyle. Tam köy evleri değil ama bu insanların yaşadığı evler. Bildiğin turistik market. Yalnız ölüyorum, acayip yorucu. Buraya da ağaçtan falan bir şey yapmışlar ama bunlar yeni sanırım. Orada da var. Tepede de var. Burası da yeni bölgemiz. Baya çıktık böyle buradan. Ondan sonra vardık yeni yerimize. Wow. Yayla ya bura. Piknik için. Süper. Bu tepeye de yapmışlar. En yüksek noktası doğru. Bu kalıntıların, tarihi kalıntıların bulunduğu en yüksek nokta burası. Manzara efsane. Burada biraz soluklanabiliriz. Ve eserler de böyle. Görüyorsunuz şaftı kaymış bir kurbağa. Burada da iri bir abi, bütün vücut. Küçükler, askerler. Şunu anlamadım, bakalım önden. Bir sürü bir şey var. Kurbağa. Şu da maymunumsu bir şey sanırım. Bu arada tur rehberleri çalışıyor. Hala bak kazı var şu an. Burada bir şeyler yapıyorlar yani. Görüyor musun? Mezar. I feel like that if you dig ground more, there's something more. Yeah, of course. Dediği doğru. Bura yani keşfedilen kısmı hiçbir şey. Burada şu ana kadar 300 tane bulmuşlar ve diyorlar ki en çok kalıntı bulunan bölge Latin Amerika'da. Fakat hala da %10'unu bulduk. Kalan 90'ı toprak altında gömülü, çıkaramıyoruz diyorlar. Bak alan böyle. Düşün, şuradan bir şey bulmuş. Gerisi belirsiz, belki de burada var yani. Bu da aynı şekil mezar gibi. Zaten mantığı anladınız, böyle tanrı tarzı bir şey yapıyorlar, koruma gibi öne. Buraya da mezar gibi bir şey yapıyorlar. Olayları o. Bak şurada bir taş var, anlamadım onu. İçerisinde bir şeyler vardır büyük ihtimal. Ağaç çıkmış. Ağaç da bir değişik. Üzerinde tüy gibi bir şeyler sallanıyor. Bir de kırmızı kocaman böyle yapraklı meyvemsi gibi bir şey var. Ama ilginç bir şey. Manzarası da böyle buranın. Efsane yere adamın mezarını yapmışlar. Kralın artık neyin bilmiyorum. Düşün şimdi her bir yerden ışık geliyor. Şu an yansıyor böyle çatıları. Demirden çatıları. Geçmişte bir Allah'ın kulu yoktu yani oralarda. Full orman, full şey düşün. Buraya geliyorlar yerliler. Diyorlar oh tamam burası düzlük. Tepede güzel bir yer. Su da akıyor bu taraflardan. Buraya bir mezar yapalım diyorlar, yapıyorlar. Sonra ufaktan gelişiyor. Böyle evler, mevler, tarlalar var zaten şuralarda. Mısır, pirinç, kahve, muz tarlaları. Burada da şehir gibi bir şey var. Belki de San Agustin o tarafta. Geldiğimiz yer.
Bak şu şeymiş, kafasında hayvan var, maymun gibi bir şey. Gerçi maymuna da benzemiyor, böyle yılan, ejderha kafası gibi bir şey. Altında da insan, yani bu eskiden kurt kafası, işte aslan kafası, geyik boynuzu falan takıyorlardı ya. Sanırım öyle bir şey işareti, kafataslarını korumak için. Yani kask yerine hayvan kafası bir nevi. Savaşlarda falan iş görür. Burası da Mesita Ağa diye geçiyor. Yani aynı olay. Koruyucular, tepelerinde bir taş, arkasında mezar gibi bir şey. Hatta şuradan tepeye çıkarsam göreceğim. Evet, söylediğim gibi kesinlikle aynı. Önde koruyucular, kafalarında bir taş, altında da böyle hemen arkasında bir mezar. Buranın olayı bu. Bunlar kesinlikle asker ya. Ellerinde böyle sopa gibi bir şey var. Kafalarında da böyle bir hayvan kemiği, hayvan kafatası gibi bir şey var. Önlerinde de böyle mezar var. 3-5. Arkasında da korudukları bir mezar var. Çok ilginç ve hepsi de aynı. Bu abi burada yalnız. Kollarını böyle birleştirmiş. Üzülüyor mu anlamadım. Bak ayak parmaklarına kadar belli. Güzel detay. Boya da var böyle çaprazımsı, gördün mü? Eskiden işte hepsi boyalıymış. Boyalar akmış gitmiş. Bak burada sarı boya. Üzerini işte önceden korunmazken eşelemişler aynı bizdeki gibi. Elif, Fatma, Ahmet, kalp, böyle şeyler. Burada da dediğim gibi mezar. Yani mezar diyorum, tamamen sallıyorum ama gerçekten öyle gibi değil mi? Siz de yorum olarak yazarsınız. Ben öyle anlıyorum yani, mezar ve koruyanlar önde. İlginç. Bak burada da bir şey varmış, düşmüş. Kaldırmamışlar. Yani şu önceden kayaymış büyük ihtimalle. Böyle kocaman bir kaya. İçine oymuşlar böyle. Bayağı efor sarf etmişler. Toprak falan atmamışlar tahminimce. Çünkü toprak alsalar kayayı niye eşelesinler? Direkt bildiğin toprağı eşelerdi, içine atardı. Bir de göründüğü gibi etrafı böyle kaya, yani eşelenmiş şekilde duruyor. Buraya su dolmuş. Sonra işte böyle sular doluyor, topraklar akıyor derken toprağın altında kalıyor. İlginç. Ya demek ki adamlarda kaya önemliydi yani. Savaş eşyaları, mızrakları, bıçakları hep kayaydı. Taş devri o dönem tabi. O yüzden mezarlar da kaya içerisinde. Buradan ne altın çıkmıştır be. Burada da bir kaya var. Aynı şekilde. Kıyafetleri varmış sanırım. Şöyle bir etek deseni tarzı bir şey yapmışlar. Şöyle bir halka. Böyle bir ağaçtan, sarmaşıktan, yapraktan bir şeyleri varmış. 5000-3000 yıl öncesinde. Ve bu bölge komple UNESCO'nun mirası altında. Girdiğiniz zaman 3 saat çıkamıyorsunuz. Tepeye, aşağı, yukarıya, Mescid-i A'sına, B'sine, C'sine, farklı tanrılara derken bu bölgede çıkarılan 300 tane böyle heykel var. Sadece bu bölgede değil, bu bölgede sanırım 100'e yakın falan var. Geri kalan 200 tanesi San Agustin, yani köyün etrafında kalan yerler. Burası da o yerlerden biri. Müze haline getirilmiş en büyük yerlerden biri. Diğerleri var. Normalde yollar çok kötü burada. İnsanlar atla falan gidiyor. Şu an onlardan birine bir bakalım. Ata binmek istemiyorum. Yürüyebilirsek yürüyeceğiz. Bakalım devam edebilecek miyiz? Yılan falan yazmışlar. Yılan deseni. Şöyle bir şey size demiştim ya, mermerden bir şeyler yapmışlar, kullanmışlar diye. Şu sanırsam mermer. Bu tarz kullanmışlar, yani taşları kullanmışlar. Bakın etrafına mermer taşları falan. Yani taş, yani adam bilmiyormuş, kesmiş almış onu koymuş. Azteklerde, Mayalarda genelde volkanik taş kullanmışlardı. Törpülemesi, kazıması, eşelemesi kolay olsun diye. Ancak burada ne bulurlarsa, buralarda kaya, mermer, kil, çamur, taş, toprak, her şey. Yani herkesin, ırkın, uygarlığın yaşadığı bölgeye göre kullandıkları alet edevat değişiyor. Şuradan bir su alalım. Hola. Buenas. ¿Cuánto cuesta? 2000 su merced. 2000. Oye, dos por favor. Dos. Gracias. A la orden. Bu arada ala orde dedi ya. Bu da şeyden geliyor. Gracias. Bu da şeyden geliyor. Bizim Fuat abi vardı ya, Santa Fe tarafındaki. O da şey, ala vurdu, ana öldü, baba öldü. Öyle şeyler diyordu. Ala vurdu'yu buradan kapmış galiba. Kolombiyalar ala vurdu diyor. Bu müzemiz bitti. Buradan çıkıp gidiyoruz. Bak böyle atlarla da geziniyorlar. Böyle otobüsler de var. Her 10 dakikada bir gidiyor geliyor San Agustin köyünden bu arkeoloji parkına. Fiyatı da kaç? 50 sentten az, 40 sent falan, bayağı uygun. Ancak mesafede 3 kilometre falan, biz beklemeyelim, yürüyelim dedik. Zaten yarısı bitti yolun. Hadi aşağıda görüşürüz, size şehri, köyü de göstereyim. Abime bak be, ne güzel. Çok güzel ya. At yine duş alıyor çimde. Nepal'deki gibi dönüyor bir şeyler. Süper ya. Ve burası San Agustin meydanı, bak. San Agustin yazmışlar. I love. Kilisesi, plaza böyle. Buraya da getirmişler o taştan abilerden.
Taşları görüyorsunuz, heykelleri plazanın her köşesinde. Taşları da var. Elinde de böyle 2 tane sopa, kemik tarzı bir şey. Yemektir belki, bilmiyorum. Görüyorsunuz, burası plaza. San Agustin'in meydanı. Kolombiya'nın her meydanı gibi burada da satıcılar. Oh, what is it? Sugar I think. Queso? ¿Qué? Hatta. İlginç bir şey. Bu şey ya, bizim Osmanlı şekerleri böyle döne döne şey oluyor. O tarz bir şey galiba. Şeker bildiğin. No, no. Bak burada da taşlardan var. Cochina, sí. Pequeño ojos. También las esculturas del parque hay muchas que son Sí. Looks like you. Yeah. como una necrópolis multicultural. Wow, here is metropolis of the one culture, the individual. Yes, by that. Muchas gracias. Gracias. Este gente, personas o maimun? The ones you saw this morning in the archaeological park, they are original. We have been there. Yeah. We just come now. Puede hablar inglés muy bien. Thank you, you do. How many languages do you speak? Sorry? How many languages do you speak? Seven only. 7. Wow. Japanese, English, Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Hebrew. Hebrew. Why? Hebrew. How did you learn Hebrew? Because I have been working as a guide for about 52, 53 years already. Wow. Working with tourism. So I have learned the languages on the University of the Life. Wow, muy inteligente. Utsukushi, odiosa. Utsukushi. You are very nice, very beautiful. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adios. Şehrimizde böyle, yani köyümüz. Tam şehrimizde demeyeyim. Köy yani burası. Ay şöyle içeride 2 tane yol var böyle böyle. Şuradan da 2 tane var, sonra bitiyor. Böyle bir köy. İkinci müzemize geldik. Burada da heykeller var. Burası biraz daha dandürük ve eğer şu pasaportu alırsan içinde bu bölgede olan bütün her yer dahilmiş. Biz onu bilmiyorduk. Bak mesela Kurutal falan filan. Buraya El Tablon diyorlar. Aynı şekilde burada da bulunan şeylerden var. Bakalım El Tablon burada yazıyor mu? Bulamadım ama böyle bir sürü yer var. Dedim ya 300 tane var böyle taşların bulunduğu müze diye. Bu kitabın içerisinde bu 300'ünün hepsi dahil. Şu an biz 5 tanesini daha görüp geri döneceğiz. Evet, bulunan taşlar burada. Yine böyle belli oluyor zaten. Figürler. Eller kapalı. Boyunluklu kolyeler falan var böyle değişik. O zamanlar seviyorlar böyle altını, şeyi, değerli eşyaları. Hatta böyle ne diyorlar ona? Ejderha taşı falan değil de yeşil böyle bir taşları var. O en değerli taş olarak geçiyor bu bölgede. Yeşil taş, bilmiyorum. Maya, İnka bu tarz uygarlıkların altını sayılıyor. Hemen şey de dişçiden sonra bu ben diyor arkadaki şu. Hakikaten benziyor. These people are Asians. Olabilir. Olabilir. Çinliler falan gelmiştir Evet. buraya. Bu arada buraya kilometrelerce yürüdük. Sadece şuradaki 5 taş içinmiş. Buranın devamında bir şelale var. Orada da arkeolojik kalıntılar var. Ona da bakacağız. Sonra videoyu bitireceğiz. Son bir 5 dakika falan. Oo. Tam diyordum sıçtık derenin üstünden. And Hacı hold me. It's bamboo. You can just shoot for. Okay. Bak böyle arabada böyle buradan geçecek. Dere bildiğin. İyiydi be, geçemeyiz diye düşündüm ama geçtik. Bak araba da geçiyor. Yani make him go for. Wow. Deep actually. Wow. Geçtiler. Güzeldi. Biz de geçtik. Devam. Evet, gördüğünüz gibi pasaportumuzda yazıyor La Chacuera. Burası da bir antik köy. Heyon düştü. Taşların olduğu, heykellerin olduğu köy. Giriş ücretsiz. Böyle giriyoruz. Zaten kimse bize pasaport, bilet falan sormuyor ya. Girdik bile. Buradan devam. Ha bak, elinde ok var, görüyor musunuz? Ok. Önünde de sunak. Böyle elinde okla bekliyor abi. Manzaraya bakar mısın ya? Aşağıda foşur bir dere var. Şelalenin aktığı su. Oraya doğru iniyoruz şu an. O kadar inmeyeceğiz tabii ama bayağı ineceğiz. Burası öyle bir yer ki şu merdivenlerden iniyorduk. Şuradaki figürü görüyor musunuz? Bildiğin kimsenin umurunda değil ya. Kaya diye geçiyor dümdüz. Üstüne basıp geçtik yani böyle. Aşağı doğru. Bildiğin o şey ya, antik ya. Eski antika. Yeah. If you dig, you can find so many things. Beton atıp merdiven yapmışlar böyle, süper. Wow. Manzara süper be. Bak aşağıda şelale şu. Biraz daha inip oradan bakacağız. Süper hakikaten. Mükemmel ya.
Abi bakar mısın, şelaleye karşı adamlar bu kayaları da oymuş. Şu an biz o sabah başladığımız noktadan böyle 10 kilometre falan uzaktayız ve oralarda da kalıntılar var ya. Çok büyük bir bölge. Şurada küçüğü var, burada büyüğü var, şu arkada bir tane var. Mükemmel. 아스론다 분호 부다 gibi. Looks like a Buda 아니야? No. Yes. Buda gibi diyor da çok Buda gibi değil ya. Şu arkadaki de, oralara geçemiyoruz. Engellemişler, yasak diyorlar. Dedim ya size, merdivene direkt beton dökmüşler diye. İşte bu kayaların başlangıcı o merdiven. Bayağı bildiğim bir sürü bir şey varmış ancak böyle yuvarlanmış, yerle bir olmuş. Belki şuralarda falan bile bir sürü kalıntı vardır. Nehir de var. And don't fall down. Çok güzel. Yalnız bu şelaleler mi bilmiyorum ama bir yerde okuduğum Kolombiya'nın en büyük şelalesi bu bölgedeymiş ve 600 metre yüksekliğindeymiş. Eğer buraysa bunlardan biridir sanırsam. Çünkü bayağı yüksek. Gözüküyor mu? Es de YouTube. YouTube. ¿Es así tu hermano? Sí. ¿Por qué es? Aa, ¿qué pasa? Hace partir la mano. Oh. ¿Usted vive aquí? Sí. ¿Dónde está tu casa? Aquí nomás. Muy bien. Arkadaş bulduk kendimize. Birlikte çıkıyoruz. ¿Cuántos años tienes? 10. 10. Ocho. 8. Öldük be. Tamı tamına 15 kilometre yürümüşüz. Çocuk bizi getirdi buraya. Gelin bir limonata vereyim dedi. Ver dedim be. Aki aki. Böyle oturuyoruz burada. Bir de sakat köpeğimiz var. Şu ana kadar 22.000 adım, 15.2 kilometre, 68 kat çıkmışız. Ve 5 kilometre daha dönüş yolumuz var. 20 kilometre günlük. Bu bizim ortalamamız. İyiydi ama yorulduk. Kolombiya'daki antik şehir, uygarlıklar, eski heykeller, tapınaklar videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu bölge Kolombiya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Umarım hoşunuza gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.